Merhaba hocam, hoş Merhaba, geldiniz. merhaba Tuğba Hanım, hoş bulduk. Hoş, Nasılsınız? çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeyim. Covid sürecinde birazcık daha sakin günlerdeyiz ama yine de böyle Covid konusunda önlemlerimizi aynı şekilde almaya devam ediyoruz. Değil mi? Tedbirlere devam. Evet, tedbirlere kesinlikle azaltmadan devam ediyoruz. Devam. Evet. Kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz hocam? İlk baştan, başlamadan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım ama çocuk hastalıkları uzmanlığım biter bitmez neonatoloji ünitesinde çalışmaya başladım. Daha sonra da yeni doğan neonatoloji uzmanı oldum. Yan dal ihtisasımı tamamlayarak. Çocuk hastalıklarımı Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim olarak tamamladım Sivas'ta. Neonatoloji yan dal eğitimini de Erciyes Üniversitesi'nde tamamladım 3 yıl boyunca. O dönemden beri yeni doğanla 2001 yılından beri sadece ve sadece neonatoloji alanında çalışıyorum. Hı hı. Uzun dönemli bir yeni doğan tecrübeniz var. Bize aktaracağınız çok şey vardır. Ben yeni doğan yoğun bakımda, yani biz yeni doğan yoğun bakımdan gelen bebekler çok oluyor ama asıl orada süreçlerin nasıl geçiyor? Yani yeni doğan yoğun bakımda sizin süreciniz, bir bebeğin bir günü nasıl geçer, neler yaşıyorsunuz? Aslında bizim yeni doğan bebekle karşılaşmamız doğum odasında başlıyor. Ve biz özellikle de her bebekte de yeni doğan yoğun bakımdan bir ekip olarak bulunmaya çalışıyoruz ama eğer riskli bir bebek söz konusuysa daha da detaylı bir ekip hazırlığı oluyor. Bebeği biz doğum odasında karşılıyoruz. Çünkü doğum odasındaki ilk dakikalar altın dakikalar. Bunlar çok kıymetli. Hele hele ilk 3 dakika çok kıymetli. Bunları en etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ki zaten neonatoloji alanında da sürekli güncellenen eğitimlerimiz söz konusu. Bu ilk dakikaları bebeğin lehine en iyi şekilde kullanabilmek açısından. Bebeğin daha sonra doğum odasındaki yaptığımız girişimlere ve değerlendirmelerine göre anne yanına mı verilecek yoksa hani yeni doğan yoğun bakım ünitesinde mi takip edilmesi gerekiyor? Bunu kararlaştırıyoruz. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine gelen bir bebek söz konusuysa da bebeğin yoğun bakım düzeyine göre daha sonraki tedavi süreci ve takip süreci devam ediyor. Genelde düzey 1, düzey 2 ve düzey 3 şeklinde yoğun bakımdaki izlemlerimiz sürüyor. Hı hı. Yeni doğan hekimliği çok önemli ve özel ama yeni doğan hemşireliği de bir o kadar kritik öneme sahip. Ve yoğun bakım bir ekip çalışması bizim için hemşirelerimiz her zaman çok kıymetli. Tabii ki fizyoterapi de çok önemli bir parça yeni doğan yoğun bakım ünitesinde. Benzer şekilde en çok arzu ettiğimiz hemşirelerimizin desteğini alabildiğimiz gibi gelecekte de fizyoterapistlerimizin de yanı başımızda olması. Bebeklerle ilgili her türlü pozisyonlama ve destek sürecinde onların da bizimle birlikte bu aşamada yer alması. Değil mi? Evet, erken müdahale. Ben de bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Ben de fizyoterapist Tuğba Doğan. Ben de 2000 yılından beri çocuk alanında çalışıyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani erken müdahale çok önemli. Biz de hani o dönemlerde bir an önce böyle müdahale etmek istiyoruz. O beynin erken hızlı geliştiği dönemi ele alalım diye. Ama bazen 1, 2, 3. basamaklardan bahsettiniz. Birinci basamak biraz daha böyle çabuk taburcu oldukları bebeklerin, değil mi? Yanlış biliyorsam. Evet, Üçüncü basamakta biraz daha çok bebeklerin daha çok desteğe ihtiyacı var. Peki evet. hani birinci basamak tabii herkes için biraz daha böyle keyifli. Bebekler hızlıca tekrar annelerine kavuşuyorlar. Ama üçüncü basamakta hani bir problem oldu. İşte beyninde bir kanama oldu bir bebeğin. Nasıl yapıyorsunuz? Aileye nasıl iletiyorsunuz? Böyle bu kadar yeni ve hani hiç de bilmedikleri bir durum ya. Nasıl aktarıyorsunuz? Aileler neler yaşıyor? Burada sizin de bahsettiğiniz gibi birinci düzeyde daha çok zamanında doğan ya da erken term bebekler ya da geç preterm bebekleri takip ediyoruz ki bunlar anneleriyle birlikte izlediğimiz, genelde annelerin emzirebildiği bebekler ama üçüncü düzeyde takip ettiğimiz uzun süre solunum cihazı desteğine gerek duyan preterm bebekler ve bahsettiğiniz gibi prematürite ile ilişkili ciddi komplikasyonu olan bebekler bizim için çok daha zorlu bir birliktelik sürecini gerektiriyor. Burada tabii ailelerle biz aslında e, tek bütün oluyoruz. Çünkü hem ailelerin hem de bizim hedefimiz bebeği en iyi şekilde desteklemek. Ve ailelerle iletişimde bahsettiğiniz çok önemli. Siz özellikle annenin
bakış açısını ne kadar olumlu yönlendirebilirseniz annenin bebeğine verdiği destekte o kadar olumlu etkileniyor bu süreçte. Bir bebekte beyin kanaması olmaması için tabii ki tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Bir kopma oldu galiba. Ama eğer olumsuz ait olası riskleri anlatıyoruz. Daha sonra bu bebeğin özel bir bebek olduğunu, çok uzun yıllar yakın takibe gereksinimi olacağını, desteğe gereksinimi olacağını, ama her zaman şunu vurgulamayı ihmal etmiyoruz. İyi bir destekle potansiyelini iyi şekilde kullanabilir. Burada umutları yıkmak değil de daha çok umut var olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bebekte bir sorun var, bir komplikasyon var, bir risk var ama yaşamın ilk 2 yılında ne kadar olumlu destek sağlarsak, bebeği ne kadar iyi desteklersek bu sorun onun hayatını o kadar az etkileyecek. Ama ne kadar desteksiz bırakırsak, ne kadar ihmal edersek de bu sorunla yaşaması o kadar güç olacak şeklinde bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Değil mi? Evet, ben de tam onu diyecektim. Yani umutlarını kaybedince, çünkü çok zor. Yani zaten yeni doğum yapmış anneler, işte emzirme var, temas var, bağlanma var. Bebekle daha önlerinde uzun bir süreç var. Siz o şeyi ama çok dengeli veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem haberleri iletiyorsunuz, yani verilmesi gereken de bir haber var. Hem haberi veriyorsunuz hem de umutlarını da sağlam tutuyorsunuz bir taraftan. Evet, kesinlikle. Yani beyin kanaması, kafa içi kanama dediğimiz gibi önemli bir sorun olabiliyor. Kronik akciğer hastalığı önemli bir sorun olabiliyor bu bebeklerde ve uzun bir dönem, uzun yıllar birlikte yaşamak zorunda kalabiliyorlar. Ama benim gözlemlediğim bu iletişim başarılı bir şekilde kurulabilirse özellikle annelerle, anneler prematür bebeklerin sorunları ne kadar ağır olursa o kadar güçlü bağlanıyorlar ve o kadar yetenekli bir şekilde destekliyorlar. Bu anlamda çok başarılı annelere tanık oldum ben. Hepsini takdir ediyorum. Yani bizim yaptığımız tedavi sürecini çok başarılı bir şekilde tamamladılar. Ve taburculuktan sonraki süreçte de çok başarılı hikayeler yazdılar. O nedenle açıkçası annelik gerçekten çok güzel bir sanat. Doğru, çok güzel dediniz. Evet, çok güzel bir sanat. Evet, hep birlikte hocam inşallah dediğiniz gibi bütüncül bir destekle çok daha iyiye taşırız bebeklerimizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Zaman teşekkür ayırdınız ederim. siz böyle bir yoğunlukta. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli projenizde yer almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar ve güzel güzel sonuçlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.